İman azalıp çoğalmaz. Sual: İman nedir? Azalıp çoğalır mı? Cevap: Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki, İman, Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine kalbin inanması ve inandığını dille söylemesi demektir. Bu bilgilerin her birini araştırmak ve anlamak lazım değildir. Mutezile fırkası her birini anlayıp inanmak lazımdır dedi. Ayni Buhari şerhinde diyor ki, en derin alimler, mesela Ebul Hasan Eşari, Kadi Abdülcebbar Hemedani Mutezili, Üstad Ebul İshak İbrahim İsferaini ve Hüseyin bin Fadl ve daha birçokları, iman, açıkça bildirilmiş olan şeylere yalnız kalple inanmaktır. Dil ile söylemek ve ibadetleri yapmak iman değildir dediler. Saadeddin Teftazani de Şerh-i Akaid kitabında böyle söylüyor. Ve Şemsül Eimme ve Fahrul İslam Ali Pezdevi gibi alimlerin dil ile ikrar etmenin de lazım olduğunu söylediklerini bildiriyor. Kalpteki imanı dille söylemek, Müslümanların birbirlerini tanımaları için lazımdır. Söylemeyen de mümindir. Ameller, ibadetler, imandan parça değildir. Alimlerin çoğu, mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, böyle buyurdular. İmam-ı Şafii ve bazı alimlerin, iman, inanmak, söylemek ve ibadetleri yapmak demeleri, olgun olan imanı bildiriyor. Müminim diyen kimsenin imanlı olduğu söz birliğiyle bildirilmiştir. Rükneddin Ebu Bekir Muhammed Kirmani Buhari şerhinde diyor ki, İbadetler imandan sayılınca iman azalır ve çoğalır. Fakat kalpteki iman azalmaz ve çoğalmaz. Azalan, çoğalan bir inanış iman olmaz. Şüphe, yani zan olur. İmam-ı Nevevi, inanılacak şeyleri inceleyerek sebeplerini anlamakla iman artar. Ebu Bekr Sıddık'ın imanıyla herhangi bir kimsenin imanı bir değildir dedi. Bu söz, imanın kuvvetli ve zayıf olmasını göstermektedir. İmanın kendisi azalır ve çoğalır demek değildir. Hasta insanla sağlam insanın kuvvetlerinin bir olmaması gibidir. Her ikisinin de insanlığı birdir. İnsanlıklarında azlık, çokluk yoktur. İmanın azlığını, çokluğunu bildiren ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şöyle açıklamaktadır. Eshab-ı kiram imana gelince her şeye topluca inanmıştı. Sonra zaman zaman birçok şeyler farz oldu. Bunlara birer birer inandılar. İmanları böylece zamanla çoğaldı. Bu hal yalnız eshab-ı kiram içindir. Sonra gelen Müslümanlar için imanın böyle artması düşünülemez. Saadeddin Teftazani Hazretleri buyuruyor ki, kısaca bilenlerin kısaca inanmaları, etraflı ve inceliklerini bilenlerin etraflı inanmaları lazımdır. İkincilerin imanları birincilerinkinden elbet çoktur. Fakat birincilerinki de tam imandır. İmanları noksan değildir. İmam-ı Maturidi Hazretleri buyuruyor ki, ibadetler imana dahil değildir. Farzların farz olduğuna inanıp tembellikle yapmayan kafir olmaz. Mümin ne kadar büyük günah işlerse işlesin imanı gitmez. Ancak farzlara ve haramlara olduğu gibi inanmak lazımdır. Emir ve yasaklardan herhangi birine inanmamak veya hafife almak veya alay etmek, değiştirmeye kalkışmak imanı giderir ve sonsuz olarak cehennemde yanmaya sebep olur. Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki, sözün kısası imanın kendisi azalmaz ve çoğalmaz. İmanın kuvveti çoğalır. İbadetlerin az veya çok olmasıyla imanın kemali, kıymeti değişmektedir. İmanın azalıp çoğalacağını bildiren ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere böyle mana verilmiştir. Vehhabilerin ibadetleri kabul edip de tembellikle yapmayana kafir, müşrik demeleri ehl-i sünnet olmadıklarını göstermektedir.
Muhammed Hadimi Hazretleri buyuruyor ki, Mutezile ve Vehhabiler, ibadetleri imanın parçası saydı. İbadet yapmayanın imanı yoktur dedi. İbadetler imanı olgunlaştırır, güzelleştirir. Ağacın dalları gibidir. İman ibadet yapmakla çoğalmaz ve günah işlemekle azalmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Malik ve İmam-ı Ebu Bekir Ahmet Razi ve birçok derin alimler böyle söylediler. Çünkü iman tam inanmak demektir. Bunun azalması, çoğalması olmaz. Bir kalpteki imanın çoğalması demek, bunun tersi olan küfrün azalması demektir. Böyle şey olamaz. İman azalır, çoğalır diyen ehl-i sünnet alimlerinin bu sözlerinin, imanın kendisinin azalıp çoğalması değil, kuvvetinin azalıp çoğalması demek olduğunu Mevakıf kitabı açıklamaktadır. Çünkü peygamberin imanı, ümmetinin imanı gibi değildir. İşittiklerini akılla, ilmiyle inceleyenin imanı, işitmekle inananın imanı gibi değildir. Evliyanın imanı, tasavvuftan haberi olmayanların imanları gibi değildir. İbrahim aleyhisselamın kalbinin itminan, yakin hasıl etmesini istediğini Kur'an-ı Kerim bildiriyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki, yerde ve göklerde bulunanların imanları, inanılacak şeyler bakımından azalıp çoğalmaz. İtminan, yakin bakımından azalıp çoğalır. Yani imanın kuvveti artıp azalır. Fakat yakini, kuvveti hiç bulunmazsa iman olmaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, iman kalbin tasdiki ve yakini olduğundan azalması, çoğalması olmaz. Azalıp çoğalan bir inanış, iman olmaz. Buna zan denir. İbadetleri, Allahü Teala'nın sevdiği şeyleri yapmakla iman cilalanır, nurlanır, parlar. Haram işleyince bulanır, lekelenir. O halde çoğalmak ve azalmak, amellerden, işlerden dolayı imanın cilasının, parlaklığının değişmesidir. Kendisinde azalıp çoğalmak olmaz. Cilası, parlaklığı çok olan imana çok dediler. Bunlar sanki cilalı olmayan imanı iman bilmedi. Cilalılardan bazısını da iman bilip fakat az dedi. İman, parlaklıkları başka başka olan karşılıklı iki ayna gibi oluyor. Cilası çok olup cisimleri parlak gösteren ayna, az parlak gösteren aynadan daha çoktur demeye benzer. Başka birisi de iki ayna müsavidir. Yalnız cilaları ve cisimleri göstermeleri, yani sıfatları başkadır demesi gibidir. Bu iki adamdan birincisi, görünüşe bakmış, öze, içe girmemiştir. Ebu Bekir'in imanı, ümmetimin imanları toplamından daha ağırdır hadisi şerifi, imanın cilası, parlaklığı bakımındandır. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki, imanın artması, devam etmesi, çok zaman sürmesi demektir. İmanın çok olması, inanılacak şeylerin çoğalması demektir. Mesela Eshab-ı Kiram, önce az şeylere inanırlardı. Yeni emirler gelince imanları çoğalırdı. İmanın artması demek, kalpte nurunun artması demektir. Bu parlaklık ibadetle artar, günah işlemekle azalır. İman edilmesi gereken şeyler yönünden artmaz ve eksilmez. Fakat yakin ve tasdik yönünden parlaklığı, kuvveti artar ve eksilir. Müminler, iman ve tevhid hususunda birbirlerine eşittir. Fakat amel itibariyle birbirlerinden farklıdır. Ehli kıbleden olanı tekfir etmemek, namaz kılana kafir dememek, kimseyi imandan uzaklaştırmamak, marufu, iyilikleri emredip, münkerden, kötülüklerden sakındırmak gerekir. Günahkar Müslümana kafir denmez. Küfür hariç, büyük ve küçük günah işleyen, fakat tövbe etmeden mümin olarak ölen kimsenin durumu, Allah'ın dilemesine bağlıdır. Dilerse ona cehennemde azap eder, dilerse affeder, hiç azaba uğratmaz. İmam-ı Azam Hazretleri, alimlerle otururken biri gelip, bir mümin babasını öldürse, sonra şarap içerek sarhoş olsa ve zina etse imanı gider mi dedi. Bunu işiten alimlerin hepsi bu suali sorana kızarak, bunu sormaya ne lüzum var
elbette imanı gider, kafir olur dediler. İmam-ı Azam Hazretleri, o kimse çok büyük günahlar işlemişse de yine mümindir. Günah işlemekle iman gitmez buyurdu. Yine buyurdu ki, ameller imandan parça değildir. İman, inanmak demektir. İnanmakta azlık çokluk olmaz. İbadetler iman olsaydı, iman azalıp çoğalırdı. Amel çarpı ihlas. Mutezile, Vehhabi ve benzeri akılcı gruplara göre ibadetler imandan bir parçadır. Onlara göre günah işleyen ve farzları yapmayan kafir olur. Yani iman çarpı amel diyorlar. Bunlardan birisi 0 olursa, netice de 0 olur diyorlar. Yani imansız amel de, amelsiz iman da makbul değil diyorlar. Ehli sünnete göre ise, amelsiz iman makbul, imansız amel makbul değildir. Ehli sünnete göre, amel çarpı ihlas denebilir. Ancak amel işlemeden, param olsaydı şu fakire yardım ederdim diye, ihlasla düşünen de, vermediği halde, amel işlemediği halde, ihlaslı niyetinden dolayı sevaba kavuşur. Bir kimsenin ihlası ne kadar çoksa, amelle çarpılınca netice büyük olur. Bizim ihlasımız 1 ise, 1000 fakire birer ekmek versek, 1 çarpı 1000 eşittir 1000 sevap eder. Eshab-ı kiramın ihlası çok kuvvetli olduğu için, mesela onların ihlası 1 milyon olsun, bir fakire 1 ekmek verse, 1 milyon sevap alır. Nitekim hadis-i şerifte buyruluyor ki, yemin ederim ki bir kimse, Uhud dağı kadar altın sadaka verse, eshabımdan birinin 1 avuç kadar arpa sadakasının sevabına kavuşamaz. Eshab-ı kiramın imanları çok kuvvetli ve ihlasları çok fazla olduğu için böyle sevaplara kavuşuyorlar. Eshab-ı kiramdan biri diğerinden daha yüksekti. Bunun için Hazreti Ebubekir'in verdiği 1 avuç hurmanın sevabıyla, diğer sahabeden birinin vereceği sevap arasında dağlar kadar fark vardır. Bir hadis-i şerifte de buyruluyor ki, benden sonra eshabımın ihtilaf edecekleri meseleler hakkında sual ettim. Rabbim bana, senin eshabın benim yanımda gökteki yıldızlar gibidir. Bazısı diğerinden daha parlaktır. Onlardan birisine uyan hidayet üzerindedir buyurdu. İman ya vardır ya yoktur. İbadetlerin kıymeti ise imana bağlıdır. İmanla ibadetlerin, yani inanmakla bunları yapıp yapmamanın ayrı şeyler olduğunu, imanın artıp azalmayacağı, artıp azalanın imanın kuvveti, nuru, parlaklığı olduğu hususunu nakli delillerle arz ettik. Şimdi herkes tarafından kolay anlaşılması için, yukarıda doğru imanın önemi bahsinde arz ettiğimiz misali değişik bir şekilde verelim. İman ayrı, ibadetler ayrı. Kağıda rakamla 1 milyon yazalım. Burada yer alan sıfırların kıymeti 1 rakamına bağlıdır. 1 rakamını çekersek, bu sıfırların hepsi 0 olur, yani bir kıymet ifade etmez. İşte iman ve ibadetler de bunun gibidir. İman 1 rakamına benzer. Diğer ibadetler, hayır hasenatlar 0 rakamına benzer. İman varsa, diğer ibadet ve iyi işlerin bir kıymeti olur. İman yoksa, bunların hiçbir kıymeti yoktur. Yukarıdaki örnekte 1 rakamını çekince, diğerlerinin değerinin 0 olduğu gibi, imanı çekince de ibadetlerin bir kıymeti yoktur. Demek ki iman ayrı, ibadetler ayrıdır. Yani ibadetlerin kıymeti imana bağlıdır. İman değil, kuvveti, nuru, parlaklığı artar. Yukarıdaki örneğe devam edelim. Kağıda 1 rakamını yazalım. Yanına 1 sıfır koyunca 10 olur. 2 sıfır koyunca 100 olur. Yani 0 koydukça değeri artar. 0 koyarak artırdığımız bu sayıdan 0 silmeye başlarsak o sayının değeri azalır. Bu değerin artması ve azalması 1 rakamına bağlıdır. Yani 1 varsa bunların bir kıymeti olur. Artan, azalansa bu 1 rakamı değil, onun değeri kuvvetidir. İşte imanın nurunun artması, azalması da bunun gibidir. İman 1 rakamına benzer. Diğer ibadetler,
hayır hasenatlar 0 rakamına benzer. İmanın yanına ibadet ve hayırlı işleri koyunca, yani bunları yapınca imanın kuvveti, nuru, parlaklığı artar. İbadeti terk etmekle, günah işlemekle, kötü işlerle, kuvvetinin, nurunun, parlaklığının azalması da bunun gibidir. Artan azalan imanın sayısı değil, imanın kuvveti, nuru, parlaklığıdır. İmanın kuvvetini, nurunu, parlaklığını artırmak veya azaltmak, herkesin ilmine, ihlasına, gayretine bağlıdır. Halbuki iman böyle değildir. Ya vardır ya yoktur. İmam-ı Eş'ari Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'ya ve Peygamber Efendimizin iman etmeye davet ettiği şeylere iman eden kimseleri, küfürden başka hiçbir günah imandan çıkarmaz. İmanlarını ancak küfür giderir. Ehli kıble, günahları sebebiyle imandan çıkmayıp, dinin bütün emirleriyle mükelleftirler. Ehli kıbleden olup günahkar olanları da Allahü Teala Maide suresi 6. ayeti kerimesinde, "Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi dirseklerinizle beraber yıkayın. Başınızı mesedin ve ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz boy abdesti alın" buyurarak mümin diye isimlendirmiştir. Eğer akidesi bozuk olan Kaderiye'nin ve Vehhabilerin dediği gibi, günahkarlar, günahları sebebiyle imandan çıkmış olsalardı, onlara abdest farz olmazdı. Allahü Teala'nın hitabı da bütün müminlere değil, yalnız itaat edenlere olurdu. Yine Allahü Teala Cuma suresi 9. ayeti kerimesinde mealen, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ın zikrine, yani hutbe dinlemeye, namaz kılmaya koşunuz. Alışverişi bırakın" buyurdu. Bu hitabı yalnız itaat edenlere tahsis buyurmadı. Bu hitap aynı zamanda günahkarları da içerisine almaktadır. İman artıp eksilir mi? Sual. Bazı muteber kitaplarda iman artar diye okuyoruz. İman artar mı? Cevap. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, onlara, iman edenlere, düşmanlarınız size karşı bir ordu topladı. Onlardan korkun dediler. Bu, onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Ali İmran suresi 173. ayeti. Müminler Allah anılınca kalpleri ürperen, ayetler okununca imanları artan ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Enfal suresi 2. ayeti. Bir sure inince onlardan, yani münafıklardan bir kısmı alay ederek bu sure hanginizin imanını artırdı derler. İman edenlerinse her inen sure imanlarını artırır. Tevbe suresi 124. ayeti. O Allah imanlarını bir kat daha artırsınlar diye müminlerin kalplerine güven verdi. Fetih suresi 4. ayeti. Cehennemin görevlilerini yalnız meleklerden kıldık. Meleklerin sayısını 19 olarak bildirmekle de inkarcılar için bir fitne, imtihan yaptık. Böylece inananların imanlarının artmasını sağladık. İnkarcılar Allah bu misalle ne demek istiyor ki derler. İşte Allah böylece dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir. Müddessir suresi 31. ayeti. Bu ayetlerde imanın arttığı bildiriliyor. İman, belli olan 6 esasa inanmaktır. Bu 6 esas azalıp çoğalmaz. Alimler imanın artması, parlaklığının, nurunun, kuvvetinin artmasıdır diye açıklıyorlar. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki, İmam-ı Azam Ebu Hanife, iman artmaz ve azalmaz buyuruyor. Çünkü iman, kalbin tasdik etmesi, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan bir inanışa, inanmak değil, zan ve vehim denir. İmanın kamil veya noksan olması, ibadetlerin çok ve az olması demektir.
İbadet çok olunca imanın kemali çok denir. O halde müminlerin imanları, peygamberlerin imanları gibi olmaz. Çünkü bunların imanları, ibadetler sebebiyle kemalin tepesine varmıştır. Diğer müminlerin imanları oraya yaklaşamaz. Her ne kadar her iki iman olmakta ortak iseler de, birincisi ibadetler vasıtasıyla başka türlü olmuştur. Sanki aralarında benzerlik yoktur. Müminlerin hepsi insan olmakta, peygamberlerle ortaktır. Fakat başka kıymetler, üstünlükler bunları yüksek derecelere çıkarmıştır. İnsanlıkları sanki başka türlü olmuştur. Sanki müşterek olan insanlıktan daha yüksek insandırlar. Belki insan bunlardır. Başkaları sanki insan değildir. Bir hadis-i şerifte Ebu Bekr Sıddık'ın imanı bu ümmetin hepsinin imanlarının toplamından daha ağırdır buyuruldu. Bu da imanın nuru, parlaklığı bakımındandır. Fazlalık asılda, özde değil, sıfatlardadır. Nitekim peygamberler de herkes gibi insandır. İnsanlık bakımından arada fark yoktur. Fark, kamil, üstün sıfatlardan ileri gelmektedir. Üstün sıfatları olmayan, sanki olanlardan ayrıdır. Bununla beraber insan olmakta hepsi birdir. Aralarında azlık, çokluk yoktur. İnsanlık azalır, çoğalır denilemez. İmanın doğrusu, kalbin tasdiki yani inanmasıdır. Zan ve şüpheye iman denmez. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki, Eshab-ı Kiram her şeye topluca inanmıştı. Sonra zamanla birçok şeyler farz oldu. Bunlara birer birer inandılar. İmanları böylece zamanla çoğaldı. Bu hal yalnız Eshab-ı Kiram içindir. Sonra gelen Müslümanlar için imanın böyle artması düşünülemez.